Selamünaleyküm dostlar. Bugün eFootball 2025'te bomba şut nasıl atılır? Hangi oyuncularla bu şutlara daha etkili olur? Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Bomba şut atabilmek için hangi özel yeteneklere sahip oyunculara gerekir? Şut çekerken nelere dikkat edilmeli? Taktik ve kontrol ayarları nasıl olmalı? Tüm bu soruların cevapları bu rehber videoda da sizlerle olacak. Eğer bu tarz eğitim videolarının devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum kısmında düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza destek olmak isterseniz katıl butonunda tıklayarak bize katkıda bulabilirsiniz. Destekleriniz için şimdi de teşekkür ediyorum. Hadi dostlar, şimdi videomuza geçelim. Fazla uzatmayalım. Dostlar, bomba şut önce tabii ki oyuncuların özellikleri olması gerekir. Onun için elimde şu anda 3 tane 4 tane bomba şut oyuncu var. Bir de burada var. Özellikle bomba şut kim atar? Hangi oyuncular atar? Özellikle oyuncuların özelliklerine bakalım dostlar. Bak şurada oyuncu beceri yazan yerler var ya. Orada bomba şut yazar. O olduğu zaman belki o oyuncu bomba şut atar. Ve bomba şutu atmak için de dostlar özellikle çok iyi olması gerekir. Bana göre en iyi, en güzel bomba atan Son Min'dir yani. Bir Son Hong Min diyorsunuz ama ben Son Min diye biraz da zor gerçi bana. Son diyorum ben. Bak neden biliyorsun, bak bu şut gücü en yüksek olan oyuncu budur. Yani 101 yapmışım bak, 101 ya, bu olduğu zaman daha yüksek, daha iyi atar. Daha keskin yerde de atabiliyor, uzakta atabiliyor. Bir de bitirici mesela 97, falso 97, bununla yüksek olması gerekir. Buna yüksek olduğu zaman oyuncu daha iyi atar. Onun için benim gözümde en iyi bomba atarı budur. Bak bu son gelen oyuncuları, bunda iyi oyuncu yoktur bana göre yani. Buna iyi atan, bomba atan oyuncu bulamazsınız. Bak Messi de mesela bombacıdır. Bu da atar ama son bir kadar değil yani. Ve bunda da bak görüyor musun, bak bitirici, falso, şut gücü, bunları ben hep yüksek tutuyorum ki daha keskin, daha falsolu, daha kafesli gitsin yani, bir de set gitsin mesela. Şut gücü yüksek olduğu zaman daha set gider. Kaleci yakalama şansı daha zor olur yani. Mesela ben Messi belki yani abartmıyorum ama 100 kere, belki 100 kere yani şey yaptım yani, sıfırladım yani. Bomba şey için hani. Mesela maçta deniyorum sürekli. Ama en verim aldım bu şekilde yani. Şu anda en verim aldım bu şekilde. Bir de şeyde Mbappe'de bu da bu şekilde ben bastım. Gayet de mesela aldım yani, güzel de vuruyor yani. Bununla ben kaç tane gol atmışım? Bak 386 maçta 278 gol atmışım. Bak son mine de bakayım. Ben buna çok en fazla oynattığım oyuncu bu mesela. Bunda da 1821 maçta 781 gol atmışım. Yani 400'e yakın da gol atmışım yani. Asist yapmışım daha doğrusu. Yani bu gayet iyiydi. Çok ilk başlarda biz bomba atmayı bilmiyorduk. Onun için bayağı kayıp oldu yani. Ama bu adam 781 gol, çoğu bomba, hani bomba yani. Neyse dostlar, şimdi geçelim. Bir de bir şey daha söyleyeceğim dostlar. Bu oyuncularda bak çift ayaklı Son Min çift ayaklıdır. Düzenli olarak yazan oyuncu çift ayaklı oluyor. İki ayakla bomba atabilir. Ama sakın bu oyunculara bak ek beceri yazar ya, ek beceri yazdığı yerde oraya displase eklemeyin. Bu adada kendisinde displase yok yani, displase olmadığı için. Ama siz bunu eklerseniz bu adam tek ayakta olur yani. Mesela şu anda bunda tek ayak var bana şeyde. Bu sol ayakta vuramaz bomba. Niye bileyim ben, bunda bir de displase eklemişim. Hiç vuramaz.
Messi desen Messi de vuramaz. Hiç bak bu hayatta vuramaz. Bu Nedret Adrian diyor mesela. Kesinlikle vuramaz yani. Onun için şu kadro içine girelim. Maç içine girelim bak. Şimdi ben size göstereyim. Diyelim sonu bu tarafa çeksem mesela bu tarafa alsam. Bak gördünüz mü bak. Burada niye çift ayaklı olduğu için orada vurabiliyor. Dostlar bomba atmak için de yani diyelim sizin plaza tuşunuz R2'de ise R2'ye basarak şuta basıyorsunuz oluyor. Eğer sizinki R1'de ise ona göre yani sizinki hangisi plaza tuşu hangisi de ona yapıyorsunuz. Mesela bende R1'de ama sizde R2'de ise R2'de basın. Yani plaza tuşu hangisi ona basın. Dostlar bir de bir şey daha söyleyeceğim. Kadro içine girelim. Şimdi diyelim Messi burada oynuyor. Neymar burada oynuyor. Mbappe burada oynuyor değil mi? Sen şimdi Messi'yi buradan alıp buraya koyarsan Mbappe ile buradan bomba vurma çalışırsan vuramazsın. Yani niye biliyorsun bu adamın ben size söylemiştim yani bazen diyor ya bazen vuruyor yani her zaman vuramaz. Bir de ben buna displase eklediğim için hiç vuramaz. Yani boşunda ben bazen görüyorum Metin kadrosunda görüyorum. Yani kişilerin adam buraya koymuş mesela veya ne bileyim buraya koymuş. Burada da atamaz. Burada çünkü adam önüne topu atarsın adam şey yapar yani. Buraya koyarsın veya Sela oynuyorsa Sela koyabilirsin yani. Bu adam kesinlikle burada oynamaz. Bak, burada oynarsın. Bu tarafta oynar yani bu adam yani. Ve GF de koyabilirsin. EGF pozisyon basmışsanız onu da yapabilirsin mesela. Şimdi bir başlayalım bir şeye. Ben şimdi örnek olarak size söyleyeyim. Bak bu adamlar bu adamlar şimdi ben burada bomba atacağım değil mi? Atamaz. Bak şimdi bir deneyelim. Bak gördünüz mü bak. Bu adamlar displase olduğu için bir de tek ayaklı yani yani düzenli diyor. Yani pardon bazen diyor. Bazen dediği zaman atamaz. Bir tane deneyelim. Ha gördün mü? Yani dış plase vuruyor. Bomba atmıyor yani. Onun için bazen kardeşlerimizi kadroları görüyorum. Ters tarafa koymuşlar bomba atmaya çalışıyorlar. Bomba atamazsınız yani. Ne istediği kadar deneyin. Bomba atamazsınız yani bu şekilde yani. İşte onun için dostlar kadroya bir girelim. Diyelim elinizde Messi var değil mi? Veya Messi gibi oyuncu var. Solak. Messi nerede oynar? Sağ tarafta oynar değil mi? Sağ tarafta oynar. Sağ tarafta oynar. Ama Messi sen sol tarafa koyarsan bomba atamazsınız. Veya Mbappe'yi alıp da buraya koyarsan burada da o da bomba atamaz. Yani Sefa'ya koyarsan yine bomba atamaz. Yani bomba atar ama yani mesafe kısa olduğu için çok iyi olmaz. Bana göre en verimli GF veya SF veya bu tarafta yani sol tarafa koyacaksınız yani. Buna tek ayakta oyuncular olduğu için tek ayakta oyuncular her zaman iki tarafta oynamaz. Ama Son Min iki çift ayakta olduğu için nereye koyarsan koy bu atar. Bu her türlü gol atar yani. Her türlü bomba atar daha doğrusu yani bomba atar. Onun için sakın ek becerilerden ben söylemiştim şimdi söyleyeceğim. Ek becerilerde sakın dış prese basmayın. Bu adam çift ayakta olduğu için öldürürsün yoksa hani. Şimdi bunu gösteriyorum bak işte dostlar bomba atmak için. Dostlar onun için işte tek ayaklı olan oyuncuları doğru yerde koymanız gerekir. Eğer yanlış yere koyarsanız bomba atma çalışırsan bomba atamazsınız yani. Bak Son Min'le atabilirsiniz. Son Min çift ayaklı olduğu için onunla atabilirsiniz. Ama başka oyuncular çift ayaklı olmasa onunla bomba atamazsınız yani. Bir de bomba atmak için de şöyle çapraz olması gerek. Çapraz olması gerek. Yani çapraz olmadığı zaman atamazsınız yani. Aynen böyle. Eğer Japonik çok iyi yapmayı biliyorsanız gerçekten çok işinize yarar.
Olmadı, yapamadım. Dostlar bir de şurada bak bomba var ya, bak bomba şurada atsanız çok iyi olmaz ama bu son min olduğu için tabii ki ona o daha iyi vurduğu için zamanlama iyi yapmanız gerek yani. Bak genelde bak çaprazda daha iyi etkili oluyor. Bu şekilde bak daha etkili yani. Onun için her zaman bomba şut daha çaprazda atmak daha mantıklı. Elim erken bıraktım. Bir de Messi'yle bulma çalışayım. Messi bayağı iyi, güzel atıyor. R2 ile şutu eğer yani R2 erken bırakırsan bazı atmıyor, bilginiz olsun. Yani eliniz bir de yün dışı var ya fazla kalmasın. Eğer fazla kalırsa yani şeyi vermiyor. Yani bombayı iyi atmıyor. Şimdi böyle gittiniz ya bu şekilde. Bak gördün mü bak. Bomba şutu vurdu an elini bırakın. Elini hemen yönde kaldırın. Yoksa normal frese vuruyor yani. Bak şimdi ben size bir daha göstereyim şelimesiyle. Bak şimdi diyelim böyle gittin ya. Bak gördün mü bak. Bak gol. Bastığım gibi bırakıyorum elimi yani. Yün tuşta. Hatta hem yün tuşu hem de praseye. Elin çok basılı. Ulan çıkın. Birbirine çarpıyoruz yani. Bak gördün mü bak. Erken bıraktığım için bak olmadı. İkisi de geç bıraktım hemen. Hem solda geç bıraktım hem de R2 ile erken bıraktığım için bazen omniba bilginiz olsun yani bu. Bomba şut öyle atılıyor yani dostlar. Bak gördün mü bak şunu attım ama tabii ben iyi vuramadım. Onun için antrenmanda bol bol bunu deneyin. Bak vurdu mesela. Tabi bazen lag olduğu zaman oyunda dostlar lag varsa da veya gecikme varsa da bilginiz olsun. Orada da olmuyor bazen yani bilginiz olsun yani. Ama çift vuruş, Japonik hareketi falan bunu biliyorsanız inanılmaz şey olur yani faydası size olur yani. Oyununuzu da geliştirirse önünü boşaltırsınız abi. Bomba şutlar çok atarsınız ha. Ama sürekli maç içinde bomba atmak için uğraşmayın çünkü bu sefer oyununuz bozulur yani. Gördünüz mü bak son mini gördünüz mü yani? Dostlar videomuzu fazla uzatmayalım. Şimdi bu kadar olsun. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Dostlar şimdi de Allah'a emanet olun dostlar. Kendinize iyi bakın.